Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere damağınızda iz bırakacak piyano kek tarifi hazırladım. Tam ölçülü kıvamında muazzam bir lezzet. Buyurun, sizleri fazla bekletmeden hemen tarifimizin yapım aşamasına geçelim. İyi seyirler dilerim. Öncelikle pastamızın kekini hazırlamakla başlayacağız. 4 adet yumurtayı derince bir kaseye alalım. Ve bir su bardağı toz şeker ilave ederek önce mikseri çalıştırmadan karıştıralım ki sıçramasın. Yumurta ve şeker köpük köpük olana kadar mikser yardımıyla iyice çırpalım. Kekimizin iyi kabarması için mutlaka şeker ve yumurtanın iyice çırpılmış olması gerekiyor. Yani beyazımsı bir krema haline alana kadar çırpalım. Daha sonra bir su bardağı süt, bir su bardağı sıvı yağ, 2,5 yemek kaşığı tepeli olacak şekilde kakao ilave edelim. Önce mikserimizi açmadan, daha sonra mikserimizi açarak hiç topak kalmayacak şekilde çırpalım. Kakao tamamen dağıldıktan sonra 2 su bardağı un, 1 paket kabartma tozu, 1 paket vanilin ilave ederek bu şekilde öncelikle tekrar mikserimizi açmadan karıştıralım. Daha sonra mikserimizi açarak birkaç dakika harcımızı karıştıralım. Mikser yardımıyla harcımızı karıştırdıktan sonra bir spatula yardımıyla toparlayalım. Ve borcamımızı katı yağla yağladıktan sonra harcımızı borcamıza alalım. Harcımızın kıvamı bu kıvamda olacak. Katı yağla yağlamış olduğumuz borcamıza harcımızı alalım. Önceden ısıtılmış 160 derece fırında kekimizi yaklaşık 30 dakika pişirelim. Fırından fırına pişme süresi değişebilir. Yani fırınınızın derecesine göre kontrollü bir şekilde kekinizi pişirebilirsiniz. Kekimiz pişerken kekimizi ıslatmak için 1 su bardağı yani 250 milim sütün içerisine 1 yemek kaşığı kakao ilave edelim. Bir çatal yardımıyla iyice karıştıralım. Yüzeyinde kalan kakao topaklarını bu şekilde alalım ve fırından kekimizi alalım. Kekimizi fırından aldıktan sonra bir 30 dakika kadar kekimizin soğumasını bekleyelim ve bir çatal yardımıyla bu şekilde delelim ki sütü çok rahat bir şekilde alsın. Kekin her tarafını çatal yardımıyla deldikten sonra hazırlamış olduğumuz kakaolu sütle kekimizi ıslayalım. Kekimiz çok güzel kabardığı için görmüş olduğunuz gibi sütü anında çekiyor. Keki eğer bol sütlü isterseniz çok az miktarda süt miktarını arttırarak keki ıslayabilirsiniz. Kekimiz sütünü çekerken kremamızı hazırlayalım. Tenceremize 4 su bardağı sütümüzü alalım. 1 su bardağı toz şeker, yarım su bardağından biraz fazla un, 2 paket kremamızı ilave ederek bir çırpıcı yardımıyla hiç topak kalmayacak şekilde karıştıralım ve daha sonra ocağa alalım. Çırpıcı yardımıyla bu şekilde kremamızı çırpalım ve daha sonra ocağa alarak kaynatma işlemine geçelim. Kremamızı ocağa aldıktan sonra kısık ateşte sürekli karıştırarak kremamızı kaynatalım. Sürekli karıştırmamız gerekiyor. Yani kesinlikle hiç ara vermeden karıştırmamız gerekiyor. Eğer ara verirseniz kremanızda topaklaşmalar olur. O da kremanızda kötü bir görüntüye sebep olur. Lütfen sürekli karıştırmaya özen gösterelim. Ve kaynamaya yakın bir paket vanilin ilave ederek tekrar kremamızı seri bir şekilde karıştıralım. Kremamız fokurdamaya başladıktan sonra yani bu şekilde fokurdamaya başladıktan sonra süre tutalım. 3 dakika boyunca seri bir şekilde
kaynatma işlemine devam edelim. Kıvamı bu kıvamda olacak ve kremamızı ocaktan alalım. Kremamızı ocaktan aldıktan sonra 1-2 dakika tekrar ilk sıcağının çıkması için sürekli karıştıralım ve daha sonra kekimizin üzerine aktaralım. Soğudukça kremamızın kıvamı koyulaşacaktır. Kekin her tarafına gelecek şekilde kremamızın tamamını yayalım. Ve oda ısısında soğumaya bırakalım. Bir 30 dakika kadar kremamız soğuduktan sonra üzerine kakao serperek pastamızı en az 4 saat boyunca buzdolabında bekletelim. Bir gün öncesinden de hazırlayabilirsiniz. Pastamızın üzeri için ben 1,5 yemek kaşığı kadar kakao kullandım. Eğer siz çok kakaolu sevmiyorsanız miktar olarak azaltabilirsiniz. 4 saat pastamızı buzdolabında beklettikten sonra dilimleyelim. İstediğiniz büyüklükte pastanızı dilimleyebilirsiniz. Ve her dilimleme aşamasında mutlaka bıçağımızın ucunu bir peçete yardımıyla temizleyelim. İnanılmaz lezzetli bir tarif. Eminim sizler de denedikten sonra çok beğeneceksiniz. Yıllardır bu şekilde hazırlıyorum ve herkesten tam not alan, herkesin mutlaka tarif sorduğu bir pasta tarifi. Ve pastamızın üzerini ben fıstıkla süsleyerek sunum için hazırladım. Siz istediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz veya hiç süslemeden de servis edebilirsiniz. Pastamızdan bir dilim alarak hemen sizlere yakından dokusunu göstermek istiyorum. Pastamızın dokusunu görüyorsunuz arkadaşlar. İnanılmaz lezzetli ve mutlaka denemeniz gereken bir tarif. Eminim sizler de söylemiş olduğum gibi çok beğeneceksiniz. Pastamızın kıvamı, dokusu muhteşem. Umarım sizler için yararlı, keyifli bir video olmuştur. Videomu buraya kadar izlediyseniz, eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi unutmayalım lütfen. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın, sevgiler.